Merhaba arkadaşlar. Yine bir seçmeli tarot açılımında yeniden beraberiz. 3 tane rengimiz var. Beyaz, sarı ve mavi renk. Bu renklerden birisi için siz dilek dileyin. Enerjinizi o renge yoğunlaştırın. Hangi rengi daha çok seviyorsanız eğer o renk üzerinde dileğinizi yoğunlaştırın. İsterseniz videoyu baştan durdurun. Renginizi seçip dileğinizi tutun. Biz renkli seçmeli tarot açılımına başlayacağız. Ama önce bu aralar korona virüsüyle ilgili çok fazla soru soran arkadaşlarımız var. Onunla ilgili genel bir tarot açılımı yapalım. Ondan sonra tekrar renklerle ilgili tarot açılımına başlayabiliriz tekrardan. Arkadaşlar şu 2 hafta gerçekten çok sıkıntılı bir zamanımız var. Ve bu zamanların 1 ve 1,5 ay sonunda, yani bu Mayıs'ın başı olabilir, Mayıs'ın ortası gibi olabilir. Hallolacağını görüyorum. Daha önceden de bu konuda çok uyarı yapmıştım. Ve şu dönem için gerçekten kayıplarımızın olabileceğini, ama bu diğer ülkelerde olduğu gibi panik havası yaratacak şekilde değil, o kadar büyük bir bizi tedirgin edecek bir durum söz konusu değil. Evet, gerçekten şu aralar çok dikkatli olmamız lazım. Ve zaman dilimi bizim için çok önemli. Şu 2 hafta diyor. Daha çok sanki Mayıs'ın 20'si ve 25'ine kadar sürebilir bu zaman, ya da ortası gibi diyelim. Ama başarılamayacak olan her ne varsa, geç de olsa bizde bir başarı söz konusu. Dediğim gibi herkes kurallara uyuyor. Hepimiz dikkat ediyoruz. Bu güzel bir şey. Şu 5 gün sonrası için sanki böyle daha çok bu yasakların daha da ileriye gideceğini, sanki karantina bölgeleri var. İnsanlar daha böyle sanki evde kalmak için sert zamanlar var. Bence bu yerinde olan, hatta geç bile kalınmış bir karar. Sokağa çıkma yasağını görüyorum. Bu 60 yaş ve üstü gibi değil. Hepimizi ilgilendirecek bir sanki bir karar ve şu bu hafta için 5 gün içinde bunun uygulamaya girileceğini ve bunun da doğru olacağını, bizim için güzel olan, daha sağlıklı olan bir karar bu. Bunun için bence her kafadan ayrı bir ses çıkmasın. Herkes çok endişeli, panik hali var. Sakin olmamızda fayda var. Elimizdekiyle yetineceğiz ve kurallara uyacağız. Şu Nisan'ın sonu gibi, Mayıs'ın dediğim gibi bu 15 olur, 25'i olur. Artık bu koronavirüsten ülkemiz kurtulacak. Daha iyi, daha temiz zamanlar var. Biraz sabır arkadaşlar. Sabredeceğiz ve kurallara uyacağız. Büyük ihtimal, dediğim gibi, sokağa çıkma yasağı var. Ki bu gerçekten bizim sağlığımız adına çok daha iyi. Biraz sabredeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok.
Şimdi renkler için açılım yapalım. Başta söylemiştim. Beyazımız var, sarı rengimiz var ve mavi rengimiz var. Önce beyaz renkle başlayalım. Yine 10 tane kart seçiyoruz. Şimdi hepimizde bir panik havası var. Acaba ne olacak? Ekonomi ne olacak? Turizm ne olacak? Aç mı kalacağız? Ödemeleri nasıl yapacağız diye hepimizde bir panik havası var. Bu beladan kurtulacağız. Az bir zaman gözüküyor. Kurallara uyarsak arkadaşlar, dediğim gibi her şeyi devletten de beklemeyelim. Hepimiz kurallara uyalım. Sokağa çıkmayalım. Her şeyin yoluna gireceğini görüyorum. Yani bu da bizim için önemli. Evet, beyaz rengi seçen arkadaşlar için çok güzel zamanlar başlıyor. Kayıpları olmuş. Ve bu kayıplar hayatı için gerçekten çok önemli, özel olan kayıplarmış. Çok fazla emek verdiği kayıplar. Ve karşıda da ailesiyle ilgili sıkıntıları çok fazlaymış. Ve bu ilişkiyi kurtarmak adına çok fazla çabalamış ki bu artık kurtarılabilecek bir ilişki yok sanki. Ve evle her şey kopma noktasına gelmiş. Ve bu dönemde de çok fazla yalnız hissediyor. Yalnız kaldığına üzüntüsünden daha çok kaybettiği kişi için yas tutuyor. Duygularına gerçekten çok fazla küsmüş. Kendine küs durumda. Nereden toparlayabileceğini, nereden kurtarabileceğini bilmiyor. Yönünü bulamıyor. Zaten bu konu son 2,5 yıldır böyle bir sallantıdaymış. Ama çok fazla mücadele edilmiş kurtarmak adına, düze çıkabilmek adına. Ama yapabileceği hiçbir şey olmadığı için artık bu ilişkinin bittiğini görüyorum. Yani artık bu evliliklerde de aynı şey söz konusu. İkili ilişkilerde kayıplar var. Ve bu kayıpların olması gerektiği, yani kurtarılabilecek bir ilişki adına herhangi bir şey yok. Önümüzdeki zamanlarda her şeyin daha iyi olabileceğini, hayata yeniden başlanılacağını ve önünüzdeki sizin karşınıza çıkabilecek kişinin önünüzdeki zamanlarda sizi bu hayal kırıklığından, bu küskünlükten kurtarabileceğini görüyorum ben. Beyaz rengi seçen arkadaşlarda bir taşınma isteği var. Bulundukları yerden artık sıkılmışlar, iş değişikliği istiyorlar. Evet, şu 2 ay içinde bu 1,5 ay gibi bir zamanı da kapsayabilir arkadaşlar. Evet, taşınma var. Ve bu taşınmanın bunlar için gerçekten iyi olacağını görüyorum. 2 farklı iş var ve bu 2 farklı işin hangisinden hangisi olursa ikisi de iyi sonuçlanacak. Daha çok ikili ilişkilerde kayıp yaşarken maddi yöndeki kazançları çok fazla gözüküyor. İkili ilişkide hiç böyle beklemediği şeyler yaşamış. Sanki hayatındaki her şey böyle tepe taklak gelmiş. Beklemediği, ummadığı olaylar yaşanılmış. Kafası çok karışık. Şu an için bile kafası çok karışık. Ne yapabileceğine karar verebiliyor değil. Zaten ilişkiler bir küs bir barışık devam etmiş. Başta da gerçekten her şey güzelken birdenbire bazı şeyler terse dönmüş. Ve bu arkadaş bu ilişki için kurban edilen kişi benim. Benim duygularım daha fazla yıprandı diye düşünüyor. Ama ilerisi adına daha iyi kişilerle karşılaşacak. Birazcık şu an için acısı çok taze. Beklemesi gerekiyor. Biraz acılarını dinlesin diyorum. Yani geçecek
O da geçecek ve daha iyiye doğru gidiyor sanki her şey. Yeni bir iş teklifi var. Ve bu iş teklifinin devamlılığı çok güzel. Sanki hayatındaki pek çok şeye bir format atıyor gibi gözüküyor e, bu rengi seçen arkadaşlar. Yani manevi yöndeki kayıpları maddi yöndeki kazançları olarak görüyorum. Ve akıllarına her ne koydularsa eğer, düşünebildikleri, hissettikleri her neyse, bununla ilgili de çok güzel zamanları var. Evet diyor, yani her şeyin yeniden ve daha güzel olacağını söylüyor. Kutlamaları var. Arkadaşlarıyla güzel güzel vakitler geçirecekler. Yaşam düzeni değişecek ve elinizdeki olanla yetinin diyebilirim. Birazcık kendinize zaman verin. Bu zamanlar sizi iyileştirecektir. Kaybettiğiniz şeyleri düşünmeyi bırakın. İleriki zamanda, önünüzdeki günlerde daha iyilerinin yaşayacağınızı söyleyebilirim. Daha iyilerinin size doğru geldiğini görüyorum. Ve her ne olursa olsun iş konusunda da gerçekten güzel zamanlarınız var. Bu da güzel. Şimdi sarı renge geçelim. Evet, sarılar da biraz sarı rengi seçen arkadaşlar da biraz hüzünlü, biraz moraller bozuk. İkili ilişkiler adına hep böyle gerginlikler yaşanıyor. Ama eğer aşk yönünden böyle kavgalı olduğunuz, böyle artık kavgalı olduğunuz her kim varsa bunlarla tekrar barışma gündeme gelecek. Ama ilerisi gene sanki hep böyle bir yapboz yapboz, bir kavgalı bir barışık şekilde devam ediyor. Bulunduğunuz ortamdan çok fazla sıkılmışsınız. O kadar çok sıkılmışsınız ki artık başka bir hayat istiyorsunuz. Başka bir yer, her ne olursa olsun. Ama bunun sizin için zor olabileceğini görüyorum ben. Yapmak istediğiniz başlangıç için biraz daha zamanınız var. Yani bu zamanı kendinize tanımak zorundasınız ki ileriki zamanlarda gerçekten güzel olabilecek güzel başlangıçlar var. Aileyle gerçekten böyle aranız çok fazla açılmış. Genel hayata bakış açınız biraz böyle sanki küs. Affedemediğiniz çok fazla insan var. Gerginlikler yaşanılmış. İstediğiniz hayatı yaşayamıyor gibisiniz. Tek başınıza olduğunuzu düşünmüşsünüz. Ama gerçekten de sanki kartlara şöyle baktığım zaman daha çok her konuda yalnızsınız. Herkese yetişmeye çalışmak, her şeye yetişmeye çalışmak sizi çok fazla yormuş. Ve zor olanı kazanmaya çalışıyorsunuz. Bu da sizi çok fazla yormuş. Hayatınızda sürekli bir koşuşturmaca var. Bu koşuşturmaca yıllarınızı almış. Dönüp baktığınız zaman bu kadar uzun zamanın geçmesine şaşırmışsınız. Arkadaşlar, karşınıza çıkacak güzel bir aşk, şu an için birlikte olduğunuz herhangi bir ilişki varsa bunun ileriki zamanlar için daha böyle sanki artık bu ilişkinin bir adı konulacak. Ve diyor ki her anlamda iyi bir ilişkiymiş ki birbirinize daha böyle destek olmak adına, arkadaş olmak adına sanki ruh eşinizi bulacaksınız. Bu keyifli bir zaman dilimini gösteriyor. Nisan'ın ilk haftası güzel aşkların olduğunu görüyorum. Hatta ilk iki haftasını kapsayabilir bu. Çünkü iki zaman gibi bir süre var. İş olarak beklediğiniz haberler var.
Nisan'ın ikinci haftası, hatta 20'sinden sonra gelebilecek olan haberler var. Hmm, Sanki böyle bir iki yerden e, ısrarla beklediğiniz, böyle hani bir türlü vazgeçemediğiniz gelişmeler varsa, haberler varsa, bir tanesinin çok daha erken geldiğini, ikinci farklı. Yani Nisan'da nedense insanların hep böyle bir şeyleri değişiyor. Beklenilen haberler geliyor ama ikili ilişkiler adına insanlar demek ki Mart ayında gerçekten zor zamanlar geçirmiş. Güzel giden ilişkiler, hiçbir şey anlaşılmamış, birdenbire bitmiş. Ne olduğunu anlayamıyorlar. Bulundukları evden sıkılmışlar. Bulundukları, yaşadıkları yerden sıkılmışlar. Herkes farklı bir hayat, farklı bir ortamda yaşamak istiyor ki bunun üzüntüsü var. Gene bu rengi seçen arkadaşları için diyebileceğim, sanki yeni ay Nisan'la beraber, Nisan'ın ilk iki haftasında alabileceğiniz güzel iki farklı iş. Bir tanesi uzaktan gelebilecek bir haber ki bu sizin için çok daha özel ve önemli. Bu haber geliyor ki artık bunda sanki ilk haberle artık hayatınıza yeni bir şekil, yeni bir düzen vereceksiniz ki bu çok önemli sizin için. İkili ilişkilerde çok fazla çaba sarf etmişsiniz, artık yorulmuşsunuz. Gerçekten zoru başarmaya çalışmak da kötü ve sizi yıpratmış. Yeni hedefler var. Birazcık beklemeniz lazım. Nisan'ın ilk iki haftası sizin adınıza gelişecek. Çok güzel olumlu günleriniz var. Olumlu haberleriniz var. Biraz sabır. Şimdi mavi rengi seçelim. Şansınız bol olsun bu arada. O mavi rengi seçen arkadaşlarda hep para kartları çıktı. Ve bu rengi seçen arkadaşlara gerçekten çok şanslı bir dönemde. Her ne düşünüyorlarsa maddi yönden kazançlarının çok fazla olduğunu görüyorum ben. Ve sanki beklenmeyen bir yerden bir para girişi söz konusu. Ve sanki bu bir ev alımı gibi, o kadar güzel ki hayalini kurdukları eve kavuşacaklar ve bu onlar için gerçekten çok büyük bir güvence ve daha çok beklenmeyen bir para. Bu nedir? Belki babadan kalan bir miras hakkıdır. Ya da bir böyle herhangi bir yeri satıp onlara ulaşabilecek bir paradır. Ve bu para, gelecek olan paranın miktarı o kadar güzel ki sanki ailede iki ya da dört kişi kendi aralarında paylaşıyorlar bu parayı ki bu rengi seçen arkadaşlarının ev hayalini gerçekleştirecek. Hep parayla ilgili o kadar güzel gelişmeler çıkmış ki parayla ilgili olan her neyse çok şanslı, çok fazla şanslı. Ama ikili ilişkilerde biraz böyle o kadar aşk yönünden biraz böyle sanki yaşadım ben der gibi. Her ne kadar istese de umduğu kişiyle, yani beklediği kişiyle sanki böyle istediği gibi bir aşk yaşanılmamış. Ama önümüzdeki zaman o kadar böyle güzel ki maddi ve manevi anlamda çok güzel bir aşk. Çünkü daha önceden yaşamış olduğu ilişkide artık kendi başına almış olduğu bir karar var kendini korumak adına. Bundan sonrası için diyor temkinli olacağım diye kendi kendine bir sürü vermiş olduğu sözler var. Artık böyle çok da sanki onun için gerekli değil ama şunu söyleyebilirim. Beklenmeyen, hesapta olmayan bir aşk var
ve bu size çok güzel ve özel hissettirecekmiş. Mavi rengi tutan arkadaşlar için söyleyebileceğim, maddi ve manevi anlamda sanki turnayı gözünden vuruyorsunuz. Ve bu dönemde, yani şu yeni ayla beraber karşınıza çıkacak olan kişiyle yani sanki bir ömür geçirebileceğiniz bir kişi ve kartların arkasında da güneş var. Ve bu güneş maddi ve manevi anlamda sanki sizin hayatınıza o kadar böyle bir güzellikler getirecek ki keyfiniz çok yerinde. Gerçekten çok yerinde. Ve güzel zamanlarınız olacak. Evle ilgili olacak olan hayaliniz gerçekleşiyor ve bu sizin için çok öncelikli olan bir hayal. E, Bu rengi seçen arkadaşlarda şu dönem böyle bahar yorgunluğuna yakın bir yorgunluk var. Sanki böyle bir ruhunda bir tembellik, vücudunda böyle bir ağrı varmış gibi. Hiçbir herhangi bir iş yapmak istemiyorlar. Hiçbir şeye elleri varmıyor. Enerjilerinin çok fazla düşük olduğunu gördüm. Bu tür bir şeyleri var. Böyle bir sanki dediğim gibi bahar yorgunluğu gibi. Ama dediğim gibi biraz böyle dikkat etmeleri gerekiyor kendilerine. Enerjileri çok düşük. Enerjilerini yükseltecek şeyler yapın. Zamanında yemek yiyin mesela. Biraz dışarı çıkın. Temiz hava alın. Uyku düzensizlikleri olabilir. Ve kafalar o kadar böyle yoğun ki ne doğru dürüst yemek yemek istiyorlar, ne uyumak istiyorlar. Böyle bir keyifsiz bir zamanları. Size şunu müjde verebilirim. Gelecek olan para bu sizin ruhunuzdaki tembelliği alıp götürecek. Ve o kadar güzel kurmuş olduğunuz hayaller var ki maddi ve manevi anlamda bu zamanlarınız çok güzel ve güzel de bir aşk var ki bu hiç beklemediğiniz. Sanki hayatınıza böyle bir sihirli bir değnek geliyor. Önce para, istediğiniz ev hayali var. Ev alıyorsunuz. Sonra daha önce yaşamış olduğunuz ilişkiden duyduğunuz üzüntülü zamanlarınız var. Bu üzüntülü zamanlar e, gelip geçecek. Geçmiş zaten ama birazcık sıkıntısı kalmış. Karşınıza çıkacak olan çok güzel böyle sürpriz bir aşk. Bununla ilgili de ileriye dönük düşünceleriniz çok fazla değişecek. Ve hak ettiğimi aldım diye mutluluktan havalara uçacakmışsınız. O maviler gerçekten çok şanslı, mavi rengi seçen arkadaşlar. Keyfiniz bol olsun. Sayfama abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar yeni tarot açılımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.